Sevgili dostlarım, hepinize iyi günler. Bu yayınımızda sizlerle birlikte 1 dolar kaç TL olacak? Altın düşmeye devam edecek mi? Yoksa bizler için Euro'daki, sterlindeki geri çekilmeler bir fırsat mı? Gümüş gram altın, ons altın takip eden sevgili dostlarımız için bu seviyelerden geri dönüşler ve alım fırsatlarının olabileceği bir haftayı mı birlikte göreceğiz? Bunu bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, dolarla yayınımıza başlayacağız. Altınla ve gümüş, euro, sterlin, bitcoin şeklinde yayınımıza devam edeceğiz. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin güçlenmesiyle birlikte ve genel konjonktürün yukarı yönlü seyri altın ve dolar tarafında desteklemesinden kaynaklı olaraktan altın ve dolarda yukarı yönlü hareketler aynı anda görülebiliyor. Bildiğiniz üzere şu anki konjonktüre baktığımız zaman Fed'in yapacağı bir faiz artışı ve bu faiz artışında da agresif yönden şahin açıklamaların gelmesiyle birlikte dolar endeksinde yukarı yönlü 103 bölgesinin üst kısımlarına doğru agresif yükselişler gördük. Tabii bu yükselişlerle birlikte altın tarafında özellikle ons bazlı ve gram bazlı ürünlerde geri çekilmeler yaşandı. Fakat bu geri çekilmelere baktığımız zaman altının ons tarafında 1870 dolar civarına doğru birer geri çekilme civarının yaşanabileceği ve buradan tekrardan bir dip oluşumu, bir düzeltme sürecine FED'le birlikte altın ons tarafında gerilebileceği ile ilgili videolar yaptık ve videolarımızın karşılığında da bugün altın ons tarafında 1917 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü bir atak izledik. Evet sevgili dostlarım, yarın çok geç olabilir. Bu videomuzun ana teması da bu şekilde olacak. Yarın dolar ve altın yatırımcısı için çok geç olabilir. Çünkü bazı panik yatırımcısı arkadaşlarımızın bazı videolar üzerinde çok etkilendiği, bazı videolardan çok fazla etkilendiğini yapılan yorumlardan anlamaktayım. Genel konjonktür bakımından piyasalara genel anlamda baktığımız zaman piyasalarda hem doların geri çekilmesine yönelik hem de altının aşağı yönlü düşüşüne yönelik herhangi bir temel analize maalesef ki rastlamıyoruz. Gıda fiyatları üzerindeki baskıyı hepiniz takip ediyorsunuzdur. Bugün İngiltere bölgesinde 500 marketin birleşip fiyatlarda indirime gideceği yönüyle ilgili haberleri de izlemişsinizdir. Fakat girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir piyasada İngiltere'deki 500 markette zararına satış yapacak değildir. O yüzden geri çekilmeler, buradaki fiyatların geriye çekilmeleri enerji maliyetlerinin aşağı düşmediği sürece maalesef ki sınırlı kalacaktır. Onların da yapabileceği pek fazla bir şey olduğunu ben düşünmemekteyim. Ne zaman ki petrol ve enerji maliyetlerinde geriye yönlü, yani 100 doların altında biz tekrardan fiyatlamalar görebilir isek, işte o zaman enflasyon tarafında aşağı yönlü bazı düşüşleri konuşabiliriz ki o da ancak 2023 yılındaki atraksiyonlar için olabilir. 2022 yılı için zaten yüksek enflasyonlu girdi maliyetleri üreticilerin fiyatlarına ve maliyetlerine yansımış durumda. Çiftçinin maliyetlerine yansımış durumda. Bu maliyetlerin altında da çiftçinin satış yapması durumunda. Zaten sınırlı sayıda üretim yapacak olan çiftçi kaldı. Bu çiftçilerin de zarar edip onların da bir dahaki yıl ürün ekmemesine sebebiyet verebilir. Asgari ücret zaten enflasyonun çok altında. Bunu sürekli dillendiriyoruz. %61 TÜİK enflasyonu. Bu Nisan ayı enflasyonunun da açıklanacak olması, bunun da %61'lik enflasyonun yukarı yönlü seyrinin daha devam edeceğini enerji ve yüksek üretim maliyetli açıklamalarında geldiğini görüyoruz. O yüzden Nisan ayı enflasyonu da yine yukarı yönlü seyredecek. Bu da altın tarafında sevgili dostlarım, her ne kadar da Fed'in baskılama yapmasına rağmen geri dönüşlerde birer alım fırsatı olarak piyasalar tarafından değerlendirilecektir diye düşünmekteyim. Emekli arkadaşlar, bakın bir 2500 TL civarında emekli maaşı alan bir kesim var. Bu kesimin ücretleri gerçekten çok düşük kaldı. Bu insanlara bir an önce en azından bir asgari ücret civarına doğru çekilecek bir zam yapılması yönündeki düşüncemi de hala korumaktayım. Buna da yetkili arkadaşların inşallah değineceğini ve bir yol vereceğini de düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, dolar tarafında Fed'in özellikle önden yüklemeli faiz artışına istinaden yapılan sert şahin açıklamalarla birlikte dolar kuru
İngiliz sterlini ve euroya karşı değer kazanımını sürdürmekte. Dolar TL tarafına biz Türkiye içerisinde baktığımız zaman 14.63 seviyesi üzerindeki bir kırılımın dolar kurunda ilk etaptaki tehlikeli bölge olan 14.87 bandına doğru dolar TL kurunu taşıyacağıyla ilgili analizimiz vardı ve bu dediğimiz yükselişler dolar kurunda gözükmeye başlandı. Şimdi 14.87 bölgesi bizlerin de bayram tatili süresi içerisinde, Ramazan bayramı tatili süresi içerisine girecek olmamızdan kaynaklı olaraktan piyasaların da korumasız kalacağı, forex piyasalarında sert işlemlerin gerçekleşebileceği bir güne denk geliyor maalesef ki. 4 Mayıs tarihi itibariyle dolar kurundaki arkadaşların dikkatli olmasında fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü panik yapıp biraz aşağı yönlü silkelenmelerde, yani keriz silkelemeleri denilen, tabir edilen bu dönem içerisinde dolar ve altın yatırımcısının panikleyip bazı videolara aldanması sonucu ellerindeki malı kaptırması. Öyle bir döneme giriyoruz ki sevgili dostlarım, bakın, ekmek fiyatlarının, gıda fiyatlarının oldukça sert yükselişlerine şahit olacağımız bir dönem. Bu dönem içerisinde Çin tarafında, özellikle Şangay bölgesindeki bu olaylara dikkat kesilmeniz önemli. Buradaki gıda zincirleri, birçok geminin burada bekletiliyor olması gıda zincirlerini yazın tüketimin de oldukça fazla olmasını getirecek, sağlayacak bir döneme denk gelmesi burada bazı oyun planlarının kurulduğunun apaçık göstergesidir. Yani elinizdeki altınınızı, dolarınızı veya herhangi bir gümüş olsun, bu türden euro olsun, bu yatırımlarınızı elinizden mutlaka almaya çalışacaklardır diye düşünmekteyim. İlerleyen günlerde ne demek istediğimi artık bugünden satış yapanların yarın son pişmanlıklarının fayda edilemeyeceği bir dönem içerisinde olduğumuzun da kesinlikle unutulmaması gerektiğini düşünmekteyim. Kısada 14.87 dolar kuru için önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde özellikle kalışlar ve kapanışlar olması bizleri dolar kurunda 15.33-15.50 bant aralığına doğru yukarı yönlü taşıyacaktır. O yüzden dolar kurundaki arkadaşların dikkatli bir şekilde kuru takip etmelerinde fayda var diye düşünmekteyim. İndikatörünüze baktığımız zaman indikatörümüz zaten al sinyali günlükte hala devam ediyor. Sizler de buradaki al sinyalini takipte kalın derim. Hemen altın tarafına geçelim. Kısa kısa piyasaları değerlendirelim. Fazla da vaktinizi almayalım sevgili arkadaşlar. Evet, ons altın. Ons altın bugün itibariyle bir 1921 denemesi ons altında gelebilir diye bir yorumumuz vardı. Ve noktasal olarak gene bu bir yukarı yönlü tepkisel dönüşün 1921 dolar seviyesine bugün itibariyle geldiğini sizlerle birlikte takip ettik sevgili dostlarım. Ons altında bizler için şimdi en önemli destek bölgesi hangi seviyede kaldı? Evet, bizler için ons altında 1895 bölgesi önemli bir destek. Bakın, şurası birinci önemli destek. Şu bölge ise ikinci önemli bir destek bölgesidir. 1865 dolar seviyesi. Çünkü buradan bir tekrardan 1865 dolar civarından ons altında yukarı yönlü bir ivme, bir alış baskısı gelmeye başladı ons altın tarafına. Bu ons altında 1865 dolar civarı yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir alan. Yukarıda 1895 seviyesinin üzerindeki kapanışlar ise bizleri tekrardan 1973 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü atakları getirebilir sevgili dostlarım. Bakın, çok önemli iki destek ve bu iki desteğin neticesinde 1895 üzerinde kalmayı başarabilir isek, buradan tekrar aşağıya düşüşler yaşamaz isek, düşersek de 1895-1865 aralığında gitgeller FED sonrasına kadar veya FED saatine kadar yaşanabilir. O yüzden bu verdiğim iki destek çok önemli olacak. Bu desteğin üzerinde kalmaları başarabilirsek tekrardan 1973 bandı içerisine gireriz. Çünkü 1973 bandı bizim için önemli bir band. Burada onsta tekrardan bizlere bu seviyenin ilk etapta 2000 dolar seviyesinin tekrardan test edilmesini beraberinde getirecek olan bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak alan 1973 bölgesinden geçen alandır. Gram altın, hemen gram altın tarafına bakalım. Gram altın, evet, gram altında çok önemli bir bölge. Bu bölgede arkadaşlar gram altın takip eden sevgili dostlarımız için 910 TL bölgesi. Neden 910 TL bölgesi çok önemli bir bölge? Çünkü 910 bölgesi bunun üzerinde kalışlarımız başarabilir. Haftalık kapanışları tekrardan bu bölge üzerinde yapabilirsek burası bizim için bir yükseliş kanalının açılacağı alandır. O yüzden 910 bölgesi
Çok önemli bir bölge. Bu bölge üzerindeki hareketler gene bizi sırasıyla 920-930 ve yukarıya yönlü ana hedef bölgemize taşıyacak alandır. Bizlerin gram altındaki ana hedef bölgemiz 1060 Türk Lirası'ndan geçen alandır. Ama tabii bunun için 910 üzerinde kalmayı başarmalıyız. Haftalıkta ve aylık kapanışlarda çok önemli bir seviye 910 TL seviyesi, bu seviyeyi takipte edeceğiz. Kısada bunun üzerinde kalmayı başarırsak 930'u tekrardan test ederiz. 910 altındaki sarkmalarda dikkat edeceğimiz en yakın bölge arkadaşlar 870 TL bölgesidir. O yüzden şu 910 ve 870 bölgesi gram altın için, yani şu alt seviyeler kademeli toplanma alanı olarak güzel bir bölge olarak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla dikkat çekiyor. 910 üstünde dediğim gibi tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamını da yaşayabiliriz, takip edebiliriz. Sevgili dostlarım, hemen Euro tarafına geçelim. Euro tarafında 15.60. Bizler için 15.60 bölgesi Euro'da çok önemli bir alandı. Bunun altındaki sarkmalarda şuraya kadar bakın bir 15.40 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler yaşayabiliriz. Bunlar da gayet normal bir hareketlerdir. Euro'nun tam böyle bölgesel olarak alacak olursak evet 15.30 şu bölgeleri ne kadar aşağı yönlü sarkmalar görmemiz mümkün. O yüzden 15.30 altına inilmedikçe 15.60 bizim zaten biliyorsunuz bir yükseliş kanal bölgemiz. O yüzden 15.60 çok önemli bir alan. 15.60 üzerinde tekrardan yukarı yönlü hareketlerimiz devam edecektir. Euro'da 15.30 bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilecek alan. Yani 15.60-15.30 aralığı kademeli olarak. Buranın da riayet yukarı yönlü ana hedef bölgesi de tekrardan 17 TL'ler civarına doğru giden bir euro olacaktır. Buradaki kar marjı hesaplanabilir arkadaşlar. Şunu da şu şekilde bir strateji yapacak olursak 15.60 15.30 aralığı kademeli bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan ve 17 TL civarına doğru bir kar marjı burada hesaplanabilir euro takip eden sevgili dostlarımız için. Sterlin bölgesine geçmeden önce gümüşe hemen bakalım. Gümüş merak eden arkadaşlarımız da var. Gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüşün onsunda altının onsuna nazaran daha sert aşağı yönlü hareketler izledik. Fakat gümüşün onsunda takip ettiğimiz bir bölge var ve bu bölge içerisinde gümüş çok güzel al-sat fırsatları yaratmaya başladı ve devam ediyor bu fırsatları da sunmaya. Gümüşün ons tarafında tekrardan yukarı yönlü hareket olacaktır arkadaşlar ve bu yukarı yönlü hareketin geleceği alanda 30 dolar civarından geçen alan olacaktır. Çünkü gümüş mutlaka burayla tekrardan buluşmak isteyecek. Burada bir büyük güç dediğimiz ve burada mal toplamaya çalışan bir grup var. Ve bu grup yukarıdaki bu alan içerisinde malını satıp aşağıdan tekrardan sürekli olarak alım fırsatlı olarak değerlendiği de görülmekte. Şuradaki alan bizler için 21 dolar alanı. Ya gerçi buraların ben görüleceğini pek zannetmiyorum. Fakat bu 21 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmadıkça gümüşteki bu hareket bir düzeltme hareketi olarak yönünü bu sefer daha sert bir şekilde 30 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü çevireceği yönündeki düşüncem hala değişmiş değil. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için 24.02, evet 24.02 buradaki yükselişlerin tekrardan devam edebileceği bir alan olarak takip edilebilir. Şu 23.40 önemli olacak ve yukarıda 24.50 bantları tekrardan yükselişlerde takip edilecek önemli bir alan olarak takip edilebilir. Tekrardan hareketlerimizin yükseliş bandına da girebilmesi için şu 24.02 bizim için önemli bir direnç olacak sevgili dostlarım. Bu 24.02 direnci üzerine gümüşün ons bölgesinin kırıp yukarı yönlü atmasını bekleyeceğiz. Bunun altı da kademeli olarak bir al fırsatı olarak görünüyor gibi. Gram gümüş tarafında gene aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Buradaki agresif fırtınalı düşüş şeklinde tabir edebileceğimiz hareketler gene gramın gümüş tarafında yaşadık. Orada da bizler için 10.96 bölgesi önemli. Bu 10.96 bölgesi kuvvetli bir destek bölgesi. Buradaki hareketler 11.20 önemli bir alan. 11.20 bizler için önemli. Gümüşün gram tarafında 11.20 seviyesi üzerine attığımız zaman burada 11.80 çok hızlı gelecektir gümüş gramda. Ve şimdilik gümüşün gramındaki arkadaşlar 10.96 bölgesini ve yukarıdaki 11.20 seviyesi üzerindeki kapanışların görülüp görülemeyeceği ile ilgili takipte kalmasında fayda var. Gümüşün gramını takip eden sevgili dostlarımız için de biliyorsunuz ana hedef bölgemiz değişmiş değil.
13 lira 20 kuruş seviyesini bizler gümüşün gram tarafında tekrardan yakalayacağız ve göreceğiz yönündeki beklentimiz de değişmiş değil. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız, evet, Bitcoin'de şu verdiğimiz, bakın, noktasal olarak çalışan trend çizgilerimiz var. Bu trend çizgilerimiz test ediliyor ve buradan bir tepki yükselişleri halinde gerçekleşiyor. 37.700, 38.000 dolar Bitcoin takip edenler için çok önemli bir seviye dedik. Burada daralım 38.000 ve yukarıda 41.000 aralığında bir müddet daha devam edebilir sevgili dostlarım. Ta ki bizler sizlerle birlikte şuradaki alanı takip edeceğiz. Bakın, şuradaki grafiğimizdeki alanı takip edeceğiz. Bu bizim aşağıdaki bölgemiz. Şu şekilde belirttiğimiz bölgemiz, şurası bir alım bölgesidir. Ve bu uzun zamandır da bu bölge bir alım bölgesi olarak değerlendirilmiş. Ve bu alım bölgesinin üst tarafına geçtiğimiz zaman, yani şuradaki alanı bizler kırdığımız zaman Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta şurada 47.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini izleyebiliriz. Şimdi kritik olan bölgemiz 37.000, 38.000 bölgesi olacak. Bu bölgeyi takipteyiz. Buradaki hareketlerin aşağıya kırılmaması dileğimizde. Çünkü kırılmadıkça yukarıda 41.000, 38.000 bantları arasında bir yatay seyir ve ilerleyen günlerde yönünü tekrardan yukarıya çevirebilirliğinin oldukça yüksek olabileceği bir gün veya bir zaman dilimi de bizlere yaratabilir. Stokastiğimize baktığımız zaman şurada bir birleşmenin gerçekleşebileceği, şurada bir al sinyali yakaladığımız zaman mutlaka bunu ben takip edeceğim. Gördüğüm zaman da sizlere uyarmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, hepimizin bir Ramazan bayramına ihtiyacı var. Özellikle oruçlarını tutan, bu Ramazan süresi içerisinde ibadetlerini eksiksiz yerine getiren tüm arkadaşlarıma veya oruç tutamayan, çalışmak zorunda olan veya herhangi bir sebepten dolayı orucunu da tutamamış olan tüm arkadaşlarımıza hayırlı Ramazan bayramları diliyorum. Ailelerinizle ve çocuklarınızla mutlu, güzel bir bayram geçirmeniz dileğimle diyerekten yayınımızı son veriyoruz. Yarın çok geç olabilir. O yüzden şu anki konjonktür piyasaların çok dalgalı geçmesine sebebiyet veriyor. Çok dikkatli olun. Fazla al sat yapılacak bir dönem değil. Bu dönem al yat tut dönemi gibi gözükmekte sevgili dostlarım. O yüzden yatırımlarınıza sahip çıkın. Bugün kaptırdığınızı yarın alamayabilirsiniz. Çünkü piyasadaki dalga boyları, kur şokları, emtialardaki hareketlilik çok yüksek. Dikkatli olmanız ve yatırımlarınıza sahip çıkmanız dileğimle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.